Provaxi'den herkese merhaba. Yanımda Doruk Çelebi var. Bugün kendisiyle yeniden bir Bregue ağırlıyoruz. Bregue markasının saatlerini Doruk'la konuşmak benim için büyük bir zevk. Çünkü kendisinin makine mühendisi yaklaşımları geleneksel saatçilikle bir araya geldiğinde gerçekten doyurucu bilgiler alabiliyoruz. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bugün elimizde nasıl bir Bregue var diye sorayım sana. Şimdi ismi biraz uzun, Fransızca kelimeleri telaffuzda zorlanıyorum. Ama senin telaffuzun benden iyi. Tradisyon, quantiem, Hı. retrograd. Aslında Breguet'in herhalde karakteristik özelliklerinin tamamını tek bir saatte toplamış. Bana göre herhalde en Breguet kimliğini yansıtan ve Breguet ruhunu en doruklarda yaşayabileceğiniz bir modelle Evet, karşı geçen karşıyayız. sefer Type 20, Type XX sularında gezmiştik seninle beraber Breguet konusunda. Bence Breguet'in imzası olabilecek en önemli koleksiyon La Tradition. Onun da güzel örneklerinden bir tanesi şu an elimizde. Şimdi referans 7597, Breguet'in Tradition yani geleneksel saatlerini baz aldığı bir koleksiyonda yer alıyor. Ve Breguet'in karakteristik dokunuşlarının tamamını ben tek bir saatte görebiliyorum. Nedir bunlar? Mesela ince ve uzun düz tasarlanmış boynuz. Mekanizmanın bütün parçaları kadranın çeşitli yerlerine serpiştirilmiş. Buna aynı zamanda bir retrograd tarih göstergesi eklenmiş. Saatin arkasını çevirdiğimizde bambaşka bir görselle karşılaşıyoruz. Hayatımda gördüğüm en ilginç rotorlardan biri bu arada. Şimdi bu rotorun aslında temellerine inmemiz lazım. Tam 360 derece dönebilen otomatik saatlerin rotorları daha henüz icat edilmemişken saatlerde bumper tarzı yani böyle sağa sola çarparak bir yaya temas ederek duran oradaki ivmenin rahat bir şekilde kullanıcıya rahatsızlık yaratmadan durdurulduğu, sönümlendiği özel bir takım rotor sistemleri kullanılıyor. Aslında bu işte bir çapa desem değil, orada bir ağırlık var ama ağırlık tam olarak 360 derece dönme hissini sana yansıtmıyor. Enteresan tasarlamış bir rotor. Aslında o tarihi mirastan gelen özel bir tasarımın günümüze yansıması. Bu 360 derece dönmeyi yansıtmama hissini ben de saati elime aldığım zaman görmüştüm. Aslında bunun sebebi rotorun 360 derece dönmüyor olması değil. Genelde rotorlar saatlerin arkasına bakıldığında yani mekanizmanın çapının yarısını kaplayacak kadardır. Mikro rotorlar hariç ya da periferik olanlar hariç. Bildiğimiz yarım daire şeklinde rotorlar. Fakat burada Breguet ilginç bir tasarım kullandığı için ve yukarıdan bakıldığında mekanizmanın tam olarak yarısına denk gelen bir rotor olmadığı için sanki 360 derece dönmüyormuş gibi bir hisse kapılıyor insan gördüğünde. O konuda katılıyorum sana. Şimdi Breguet dedik, tradition dedik. Yani geleneksel bir saatçilik yaklaşımından bahsetmeyi en azından öyle umarken saatin arkasını çevirdiğimde şu anda piyasada bulunan otomatik, mekanik, hiçbir saate benzemeyen bir mekanizma tasarımıyla karşılaştık. Evet. Saatin arkasında rotor haricinde hiçbir şey yok. Doğru. Yani bir sürü işte orada taşların bağlandığı noktaları görüyorum, plakaları görüyorum, vidaları görüyorum. Hiçbir dişliğe rastlamıyorum. Çünkü bütün olay aslında mekanizmanın önünde duruyor. Şimdi bu tersine çevrilmiş bir mekanizma da değil. Enteresan bir yaklaşım. Yani ne kadar geleneksel tartışılır. Breguet için geleneksel de saatçilik için aslında gelenekselin çok dışında. Bu arada Breguet'in kendi web sitesine girdiğinizde 7597 Tradition'la ilgili Breguet'in tarihinde cep saatlerinden ilham alıyor diye belirtiliyordu. İşte onların geleneği de oradan geliyor. Evet, sanırım burada bu cep saatlerinin kadran tasarımıyla alakalı köprülerin açık olması, perfore kısımlar. Gerçi bu off-centered yani eksenden kayık yerleştirilmiş zaman ekranı o saatlerde var mıydı hatırlamıyorum ama Doruk'un dediği gibi saate baktığımızda özellikle modern Breguet'lerin ya da en azından saat meraklısı olarak Breguet'in insanların kafasında yarattığı imaja sahip olmasını ön plana çıkaran, bunu vurgulayan bütün değerleri burada görebiliyoruz. Benim de kendi adıma bozuk para sırtını andıran kasa kenarları, coin edge diyorlar. Bu benim için oldukça güzel bir detay. Biraz teknik detaylardan da bahsedeyim. Gerçi bu kadar güzel bir kadran ve mekanizma olunca insan kaç milimetre olduğuyla pek ilgilenmiyor. Bu saat için özellikle ilgilenmemiz gerekiyor. 40 milimlik bir çap söz konusu. Sevdiğimiz arkadaşımız Kerim Erdem. Onda da aynı saatin yine bu Tradition koleksiyonunun 37 milimlik versiyonuyla epey bir vakit geçirme şansı yakaladım ben de sayesinde. Ve şunu dedim, 37 milim ne kadar harika, ne kadar uyumlu bir boymuş bu saatin karakteri için. Şimdi aynı versiyonun 40 milimlik ebatına doğru ilerlediğimde ilk başta birazcık bana büyük geldi. Ki 11.8 milimlik de bir kalınlık söz konusu. Orada kalınlıkla ilgili bir rahatsızlık benim açımdan mevzu bahis değil ama sen tradition kelimesini kullanıyorsun koleksiyonunun içinde ve bunu tam bir dress watch olarak, bir böyle şık bir saat olarak lanse ediyorsun ve 40 milimlik bir çaptan bahsediyoruz. Burada birazcık böyle bir tezat var gibi hissettim. Ben açıkçası 40 milimetre çapı bileğime taktığım zaman çok 40 milimetre gibi hissetmedim. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de kasa o kadar geri planda kalıyor ki yukarıdan bakıldığında. Yani saate baktığınızda perfore mekanizmayı görüyorsunuz. Ortada tulumba var. Asimetrik yerleştirilmiş bir balans. Asimetrik yerleştirilmiş kadran var. Breguet kolları, lacivert, giyoshe bir alt kadran. Bütün bunlara bakıldığında sanki mükemmel bir mekanizma var ve o mekanizmayı bir arada tutmak için yapılmış, eşini başarıyla yerine getiren bir kasa. Ama kasa en azından mekanizma kadar ön plana çıkmıyor. Dolayısıyla
Dolayısıyla bu ön plana çıkmama mevzusu benim açımdan milimetre kısmında da geçerli. Sadece beyaz altın olmasından dolayı ağırlığını hissedebiliyorum. Deri kayışlı bir saat. Çünkü head heavy deriz, yani kafa kısmı oldukça ağır olan bir saat. Ama yine de bunu açıkçası ben severim. Altın saatlerin bilekte yarattığı ağırlık ismini. O bakımdan bir dezavantaj olarak görmüyorum. Onu da belirtmek istedim. Yalnız bir detay daha var. Şimdi kendimle çelişeceğim ama belirtmem gerekiyor. 37 milimlik versiyonda sadece zamanı gösteren yuvarlağın, kadran diyemeyeceğim ona, Doğru. küçüklüğünden ötürü saati okumak pek kolay değil. Mesela evet. Şimdi burada görece, yani orantısal olarak daha büyük olduğu için saati gördüğümüz kısım, zaman okumaya dair de ekstra bir rahatlama söz konusu. Bu arada tabii bu saatin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi retrograde olması. Yani burada bir tarih göstergesi var. Çok ilginç bu arada. Genelde retrograde göstergeler kadranın dikine yerleştirilip aşağı yukarı doğru hareket eden göstergelerdir. Biz hep bu şekilde görürüz. Ya da en azından bazen power reserve göstergeleri, yani güç rezerv göstergelerini andıracak şekilde yatayda yerleştiriliyor olur. Ama burada saatin alt yarısında ve tamamen yatay olarak bulunuyor dairesel şekilde. Çok hoş bir çalışma şekli de var. Şu şekilde gidip tak diye eski yerine geri geliyor ayın 31'inden sonra. Bunu oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. Bu retrograde göstergesinin buraya yerleştirilmesi için gereken ekstra mekanizma bileşenleri ve tabii ki buradaki disk de bence saatin 40 mm'lik çapına sebep olan nedenlerden biri. Saatin bu arada kasanın sol üst tarafında yer alan buton ile bu retrograd tarih göstergesi ayarlanıyor. Oraya da bir kilit mekanizması yapmışlar. Yanlışlıkla basıp tarih ayarını bozmayın diye. Bu benim ekstra sevdiğim bir özellik. Çünkü çoğu saatte tepeden ayarlandığı için tarih, işte ayın 30-31 1'e geçme ayarlarında yanlışlıkla da olsa bazen böyle zaman ayarında kaymalar yaşayabiliyoruz. Nadir rastladığımız bir durum ama bu saat için öyle bir problem söz konusu olamaz. Ben mekanizmadan da biraz bahsetmek istiyorum. Breguet'in 505Q referanslı kalibresi var. Bunun içinde otomatik bir rotoru var. Tabii ki Breguet standartlarında mükemmel bir işçilikten bahsediyoruz burada ki bizi hiç şaşırtmıyor. 50 saatlik de güç rezerv süresi sunuyor tam kurulumda. Otomatik bir saatten bahsediyoruz. Saatin kurma sesi ya tıpkı kurmalı gibi tepeyi döndürdüğümde. Bu nedense hoşuma gitti bu detay. Ben de beğenmiştim. Yani zaten hani hislere hitap eden bir oyuncaktan bahsedersek bu nasıl diyeyim, tok ve geri bildirimi yüksek kurma hissiyatı. Breguet'in kurmalı saatlerinde de yine benzeri bir durumla karşılaşmıştım. Bence güzel bir detay. Bu arada yandan baktığında özellikle ön tarafta mekanizmanın 3 boyutlu yapısı ve retrograd kolunun zikzak çizerek ilerleyen mimarisi çok ihtişamlı duruyor. Yani o zaman bu saatin neden bu kadar üst düzey bir kategoride yer aldığını daha iyi anlayabiliyorsun. Bir detay daha var. Saatte kadranın lacivertiyle uyumlu timsah derisinden yapılmış bir kayış var. Bir de standart beyaz altından üretilmiş bir toka. Bu saatleri biz genellikle katlanır, yani deployment denilen tokalarla görmeye alıştık. Standart toka kullanımını nasıl yorumluyorsun? Standart toka aslında ayar açısından çoğu zaman deployment clasp'lerden, katlanır tokalardan daha konforlu olabiliyor. Ama ben orada yerinde katlanır bir toka görmek isterdim. Üzerinde güzel bir Breguet amblemi olan. Özellikle beyaz altın olacağını düşünecek olursak bence oldukça şık dururdu. Ayrıca ufak bir ekstra daha söyleyeyim. Katlanır tokalar kayışların yıpranmasını geciktiriyor ve kayışların uzun süre o şekilde kalmalarını, yeni halini korumalarında da bence yardımcı oluyor. Sen söylemesen ben söyleyecektim ama maalesef özellikle çift tarafa katlanır tokalarda bileğin altındaki o hacim bir konforsuzluk yaratıyor. Hele bu beyaz altın olursa ekstra bir fazlalık söz konusu ki yani bu saatin müşteri kitlesinin de çoğunlukla masanın başında oturduğunu varsayarsak çok hareketli hayatları olacağını pek öngörmüyorum. Saatin sürekli olarak masaya temas etmesi bileğin altındaki o kalınlıktan dolayı ekstra bir konforsuzluğu beraberinde getirir. Doğru, katılıyorum. Bu arada bu saatin müşteri kitlesi diye bir laf kullandım. Ben o segmentin kullanıcısı değilim, onu söyleyeyim. Evet. Bununla ilgili bu arada dikkatimi çeken bir şey oldu. Etrafta işte bahsettiğin Kerim arkadaşımız gibi birkaç tane tam olarak tradisyon serisinden Breguet kullanan arkadaşımız var ve bunların hepsinin yaşı görece genç. Yani bu kadar klasik retro bir tasarım, bu kadar köklü bir marka genç insanlara, genç saat severlere nasıl hitap edebiliyor sence? Açıklamam çok basit. Bir kere zaten saati okumak oldukça zor. Yaşlandıkça zaten yakını görmek daha da zorlaşıyor. Bu saatin yakın gözlü olmadan okunması pek kolay değil. Bu bir. İkincisi, saat oldukça ağır bir karakterde. O yüksek horolojiyi aynı zamanda müthiş bir şıklık ve bir böyle, yani nasıl diyeyim sana, bir frak ciddiyetinde. Dolayısıyla hani gençliğin getirdiği enerji, saatin ağırlığı belki birbirini dengeliyordur. O zaman toparlamak gerekirse Breguet bizim ikinci defa kanalda konuğumuz oldu. Bu sefer gerçekten tam bir Breguet'i konuk ettik. Öncelikle Greenwich'teki arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Saati bize ulaştırdıkları için onların sayesinde bu incelemeyi yapabiliyoruz. Bunun dışında Greenwich mağazalarında Breguet'in güncel koleksiyonuna dair pek çok önemli modeli görme şansınız var. Eğer markaya, modellere ilginiz varsa mutlaka Greenwich mağazalarına gidip bunları bizzat denemenizi tavsiye ediyorum size. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşürüz. İyi hafta sonları.